Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pamuk gibi yumuşacık lavaş tarifim var. Bu lavaşı isterseniz yapıp hemen tüketebilirsiniz. Ya da soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyarak buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. İster kahvaltılarınızda, isterseniz yemeğinizin yanında yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz lavaşların tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kasesinin içerisine yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık sütü ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmez. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket toz mayayı ekledikten sonra spatula yardımıyla maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Karıştırmaya devam ederken 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Çiçek yağı da ekleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisiyle de güzel oluyor. Tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ekliyorum, diğer taraftan da karıştırıyorum. Hamurumuz ağırlaşmaya başladı. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 4 dakika boyunca yoğurma kasesinin içerisinde elimle yoğuracağım. Tabii ki hamurun yumuşaklığını da kontrol ederek azar azar un eklemesi yapıyorum. Hamurun kıvamı güzel oldu. Artık tezgahın üzerine alıyorum. 4-5 dakika boyunca da burada yoğuracağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine koyuyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz malzemeler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuz oldukça özlü ve güzel bir hamur oldu. Hem yoğuruyorum, bir taraftan da rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamuru ilk önce 4'e kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları da tekrar 3'e kesiyorum. Bu hamurları beze haline getirerek mayalandırma yapacağım. Parçaları beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bezeleri tepsinin üzerine koyuyorum. Bu yapmış olduğum malzemelerle toplam 12 tane lavaş elde edeceğiz. İsterseniz sizler bu oranı artırabilirsiniz. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. ...12 tane bezenin üzerine biraz un serpiştiriyorum. Üzerini temiz bir poşetle kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Tepsinin üzerinde bezelerimiz çok güzel bir şekilde mayalanacak. 1 saatin sonunda bezelerin üzerine açıyorum.
İlk yapmış olduğum bezeyi alıyorum, diğerlerinin üzerini kurumaması için kapatıyorum. Bezeleri alırken tezgahın üzerine biraz un serpiştirmeyi ihmal etmeyin. Aksi halde bezeleriniz tezgahın üzerine ve oklavaya yapışabilir. Elimle biraz açıyorum. Daha sonra oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu aşamada isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Açtığım yufkaları kenara koyuyorum. 12 adet bezenin hepsini bu şekilde açarak kenara koyacağım. Böylelikle lavaşlarımız da dinlenmiş olacak. O zaman daha güzel kabarıyor ve daha güzel pişiyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Lavaşlarımızı pişireceğimiz tavayı güzelce ısıttık. Ocağımızın altı kesinlikle yüksek ateşte olacak. Lavaşları sık sık çevirerek altını üstünü güzelce pişiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi tavada pişirmiş olduğunuz malzemelerin bir tarafı pişsin daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz malzemeler daha güzel ve daha lezzetli olur. Servis tahtasını kenara koyuyorum. Pişireceğim lavaşları bezin arasına koyacağım. Bezi de tahtanın üzerine koyuyorum. Böyle yaptığımız zaman daha yumuşak ve daha güzel oluyor. İlk lavaşımızı pişiriyoruz, bezin üzerine koyuyoruz ve üzerini kapatıyoruz. 12 adet lavaşımızı bu şekilde pişireceğiz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Pofur pofur kabaran yumuşacık çok lezzetli lavaşlarımızı hazırladık. Bu lavaşları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz lavaşların son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.